Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere son zamanlarda gerek YouTube'da gerek Pinterest'te tıklanma rekorları kıran bir bandananın adım adım yapımını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben koton ip kullandım bu bandanayı yaparken. Hatta kullandığım o kadar ince bir koton ipti ki bu amigurumi yapımında kullanılan iplerle yaptım ben. Sizler evinizde olan İpleri değerlendirebileceğiniz, çok güzel bir proje aslında. Şimdi, ben her ne kadar bakın, beyaz renk papatya yapmış olsam da, papatya, çok fazla renk seçeneği olan bir çiçek arkadaşlar. Biz hep papatyanın beyazını biliyoruz ama papatyanın, direkt göbekten bahsetmiyorum. Direkt sarısı var, turuncuları var, mor olanı var, lila olanı var, kırmızı olanı var. Hatta arkadaşlar mavi papatya dahi üretilmeye başlanmış. Mavi papatya da gördüm yani açıkçası. Ben bildiğimiz kırlarda olan beyaz renk papatya ile yapmayı tercih ettim ama bakın sizler evinizde olan iplerinizi de değerlendirebileceğiniz çok güzel bir projeyle karşı karşıyasınız açıkçası. Şimdi hatta bakın şöyle söyleyeyim, çerçeve olarak bakın papatyalar dışında kullandığım şu mor ip arkadaşlar, ben daha önce Hanım Dilendi Beybeğendi'nin Hanım Dilendi Beybeğendi modeliyle yapılan bir çanta yapmıştım. Onun tabanını ilk önce ben şu şekilde düz mor olarak ördüm. Sonra ipim yeterli gelmedi. Şimdi bildiğiniz gibi her ne kadar aynı numara ipi bulsanız bile lot farkı olunca yani kazan farkı olunca ton farkı oluşuyor. Dolayısıyla aynı lot numarasından da ip bulamadım. Dolayısıyla ben bu tabanı sökmüştüm. Yerine yine renkli çantanın modeline uygun renkli taban yapmıştım. Bu kullandığım ip arkadaşlar o çantamdan kalan ip. Bakın ipimi de değerlendirmiş oldum. Dediğim gibi evde kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz çok güzel bir proje. Ben yine lafı çok uzattım arkadaşlar. Farkındayım. Hep diyorum konuşmayı çok severim diye. Ama bu defa herhalde biraz ekstradan uzattım. Şimdi hızlıca artık bandanamızın yapımına geçelim istiyorum. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi öncelikle papatyanın göbeğini yapalım arkadaşlar. Bunun için öncelikle bakın sarı ipimizi alıyoruz. Sihirli halka yapacağız bu arada arkadaşlar. Sihirli halkayı bilmeyen yahut hatırlamayan arkadaşlarım için de şöyle bir hatırlatma olsun. Bakın arkadaşlar ipimin ucu iki parmağımın ön tarafında ve baş parmağımla bu ipin ucunu sıkıştırıyorum. Ardından bakın ipimi bir tur iki parmağımın etrafında dolayıp bakın yüzük parmağımla sıkıştırıyorum. Hemen ardından bakın tığımı öndeki ipin altından geçiriyorum ve arkadaki ipten bakın şu şekilde bir adet ilmek alıp kendi ekseni etrafına bakın bir tur çeviriyorum. Ardından bakın yumağıma giden ipten şöyle bir adet ilmek alıp hemen bir adet zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde sihirli halkamızı oluşturduk. Şimdi sihirli halkamızın içerisine arkadaşlar toplamda 8 adet sık iğne yapacağız. Sık iğneyi yine hatırlamayan arkadaşlarım için bakın sihirli halkamın içerisine batıyorum. Yani sihirli halkanıza batarken arkadaşlar şu küçük ipin de altından geçmeyi unutmayın. Bakın dolayısıyla 2 adet ipin altından geçiyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve almış olduğum ilmeği bakın tığımın üzerinde 2 adet ilmek var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Hemen 7 adet daha sık iğne yaparak toplamda 8 adet sık iğne yapalım. Bakın bu 3. sık iğnemizde hemen 4 hızlı yapalım arkadaşlar. 5, 6, 7 ve 8. sık iğne. Şimdi sık iğnelerinizi yaptıktan sonra bakın şu kısa ipi bir çekerek öncelikle sihirli halkanızı daraltın. Ardından şimdi arkadaşlar bakın biz normalde şöyle ince bir tığ alayım. Bakın arkadaşlar biz normal koşullarda bakın sık iğnelerimizin bizim tepe noktaları bakın buralar. Bu tepe noktalarına girdiğimiz zaman bakın tığımızın üzerinde şöyle açarak göstereyim size. Bakın 2 adet ip oluşuyor. Bu 2 adet ipin bakın biri benim sık iğnemin şu ön kanadı, diğeri arka kanadı. Şimdi biz bu sıra boyunca sadece şu ön kanatlara çalışacağız arkadaşlar. Bakın tığınızı geçirdiğiniz zaman sadece şu ön kanadı alacaksınız. Tüm sıra boyunca bunu yapacağız. Bakın dolayısıyla birleştirmemizi de
aynı şekilde sadece ön kanada batmak suretiyle yapacağız. Bakın hemen 8. sık iğnemizi yapmıştık. Hemen İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin bakın tepe boşluğundaki az önce göstermiş olduğum ön kanada girin. Bir adet ilmeğinizi alın. Almış olduğunuz ilmeği tığınızda bekleyen ilmekten kaydırarak bakın birleştirmenizi yapın. Ardından hemen 3 adet zincirinizi çekin arkadaşlar. Zincirinizi çektikten sonra bakın bu sıra boyunca tohum yapacağız. Zincirinizi çektikten sonra bakın aynı boşluğa yeniden girin. Bir adet ilmek alın ve tığınızda bekleyen ilmekten kaydırarak bakın birinci tohumunuzu yapın. Ardından bakın bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna geçeceğiz ama yine bakın ön kanada batmak suretiyle geçiyorum. Sadece ön kanada battım. Bir adet ilmek aldım. Öncelikle bir kaydırmamızı yapıp bakın ilmeğimizi bir sonraki tepe boşluğuna taşıdık. Hemen ne yapıyoruz? Yine 3 adet zincir ve aynı boşluğa yeniden girerek bakın bir adet ilmek alıyoruz ve tığımızda bekleyen ipten kaydırarak ikinci tohumumuzu yapıyoruz. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın bir sonraki sık iğnenin ön kanadına giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Ardından ne yapıyorduk? Önce 3 adet zincir, ardından aynı boşluğa giriyoruz. Yeniden ilmek alıyoruz ve tığımıza bekleyen ipten kaydırıyoruz. Şimdi bakın bu şekilde 3 adet tohum oluşturmuş olduk. Ama biz hatırlarsanız 8 adet sık iğne yapmıştık. Dolayısıyla 5 adet daha bu şekilde tohumlarımızı yapıp geri gelelim. Arkadaşlar bakın 7 adet tohumumuzu yaptık. Hemen sonuncuyu sizinle birlikte yapmak istiyorum. Bakın 8. sık iğnemin ön kanadına battığım bir adet ilmek alıp tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Bakın öncelikle 8. sık iğnemin tepesine bu şekilde geçtim. Ardından bakın 3 adet zincirinizi çekin. Aynı boşluğa yeniden batarak kaydırmanızı yapın. Bakın bu şekilde 8 adet tohumumuzu yaptık. Şimdi dilerseniz bir adet zincir çekip ipinizi kesebilirsiniz. Ama arkadaşlar bakın ben bu ipi arkaya taşımak istiyorum. Dolayısıyla bakın bizim bir önceki sırada yapmış olduğumuz şöyle yine ince tığımı alayım. Bakın ön kanatlara batmıştık ya arkadaşlar. Bakın bunların arka kanatları bakın şu şekilde şurada. Bu biraz sık olmuş. Bir sonrakini göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu arka kanatlar burada. Şimdi biz bu sıra boyunca bu kanatlara batacağız. Bakın dolayısıyla öncelikle benim şu ipimi almak istediğim yer bakın şuradaki arka kanat. Hemen bir ipimi bakın buradan bir adet ilmek alıp tığımda bekleyen ipten kaydırarak bakın öncelikle ipimi ben arkaya doğru gizlemeyi seviyorum. Amacım bu tamamen. Bakın bir adet zincir çektim. Ardından bir miktar ipimi bırakıp uzun bırakıp keseceğim. Şu miktarda uzunluk yeterli arkadaşlar. Daha sonra bu ipimizi gizleyeceğiz. Şimdi sarı ipimizle işimiz bitti. Hemen beyaz ipimize geçelim arkadaşlar. Papatyanın kanatlarına başlayacağız. Bakın bunun için önce bir adet zincir çekerek bir ilmek oluşturacağız. Bakın şöyle bir adet zincir çekin ve ilmeğinizi oluşturun. Burayı da güzel bir sıkılayın arkadaşlar. Bakın şu arka kanatlardan herhangi birine öncelikle bir batın. Hatta ben son battığımdan başlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar bir önceki sırada ön kanatlara batmıştık ya bakın arka kanatlar bize asıl şimdi lazım olacak. Bakın arka kanada battım. İlmeğimi bakın buradan geçiriyorum. Ardından 10 adet zincir çekeceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 10 adet zincir çektikten sonra arkadaşlar bakın son çekmiş olduğunuz zincire atlayın. Son zincirden bir önceki zincire batın ve bir adet sık iğnenizi yapın. Şimdi gittikçe bakın trabzanlarımızı büyüteceğiz. Sık iğnenin bir büyüğü ne arkadaşlar? Tekli trabzan. Hemen tığınızın üzerine bir adet ilmek alın. Bir sonraki zincirin boşluğuna geçin. Bir adet ilmek alın. Tığınızda bekleyen 3 adet ilmeği tek seferde çekerek tekli trabzanınızı yapın. Şimdi tekli trabzanın bir büyüğü ikili trabzan. Hemen tığınızın üzerine ip alın. Bir sonraki boşluğa geçin ve bakın 3 adet ilmek oluştu. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi ikili trabzandan sonra arkadaşlar yine büyütmeye devam ediyoruz. Bakın üçlü trabzana geçeceğiz ama bakın 2 kere dolayın.
Ardından bir sonraki boşluğa batın. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte ve son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek üçlü trabzanınızı yapın. Şimdi arkadaşlar üçlü trabzan sayımızı daha doğrusu 3 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın bir tane yaptık. Şimdi bir sonraki boşluğa geçip bakın yine 2 kere doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Ve bir sonraki boşluğa geçip ne dedik? 3 tane üçlü trabzan yapacağız dedik. Bir sonraki zincirin boşluğuna geçiyorum ve üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi üçlü trabzandan sonra arkadaşlar bakın yine küçültmeye gideceğiz. Ne yapacağız o zaman? Üçlü trabzanın küçüğüne ikili trabzan. Bakın bir kere doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum ve ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. İkili trabzanın küçüğü tekli trabzan. Bakın bir kere doladım. Bir sonraki boşluğa batıp tek seferde çekerek tekli trabzanımı yapıyorum. Artık son kalan zincirimin boşluğuna da bakın bir adet sık iğne yaparak birinci yaprağımı tamamlıyorum. Şimdi birinci yaprağımızı tamamladıktan sonra arkadaşlar bakın biz şu an ilk tomurcuğun, ilk tohumun arkasındaki arka kanada batmıştık. Bir sonraki bakın tohumun arkasındaki şu arka ipe batarak bir adet ilmek alıyoruz ve bakın tığımızda bekleyen ilmekten kaydırarak bakın birinci yaprağımızın taban bölümünü, alt bölümünü bir birleştiriyoruz. Ardından bakın yeniden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine 10 adet zincir çektik. Burada her ne yaptıysak arkadaşlar aynısını burada yapacağız. Ardından tüm trabzanlarınızı yaptıktan sonra bakın yine bir sonraki tohumun arkasındaki kanada batarak birleştirmenizi yapıp yine 10 zincir çekerek 3. yaprağınıza geçeceksiniz. Şimdi bu şekilde toplamda 8 adet yaprağımızı tamamlayalım, ardından geri gelelim. 8. yaprağımızı da tamamladık. En son bakın 8. yaprağımın sık iğnesini yaptım. Şimdi hemen öncelikle bir tığımı geçireyim ilmeğime. Şimdi arkadaşlar bakın ilk sık iğneyi, özür dilerim, ilk yaprağı yaparken bakın şurada sarı ipimizin şu arka kanadına batmıştık. Hemen aynı kanada yeniden batıyorum ve bir adet kaydırmamı yapıyorum. Bakın sıra tamamlamamız bu şekilde. Şimdi ardından tüm yaprakların etrafına bir sıra boyunca kaydırma yapacağız arkadaşlar. Bakın hemen ilk yaprağın, bakın şurada ilk yapmış olduğum bir sık iğne var. Hemen buradaki boşluğa giriyorum, bir adet ilmek alıyorum ve tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bakın sırada şurada benim tekli trabzanımın boşluğu var. Hemen bu boşluğa giriyorum, bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar yaprakları yaparken hatırlarsanız 10 adet zincir çektik ve bu 10 adet zincire toplamda 9 adet trabzan yaptık. Yani bir adet sık iğne, 9 adet de trabzan yaptık. Dolayısıyla bakın yaprağın bir tarafına 9 adet kaydırma yapacaksınız. Ardından diğer tarafına yine 9 adet kaydırma yapacaksınız. Bakın 2 adet kaydırmamızı yaptık. Hemen sıradaki boşluğa geçiyorum. 3. kaydırmam. Hemen bir sonrakine geçiyorum. 4. Bu yaprağı birlikte tamamlayalım istiyorum arkadaşlar. Bakın 5. kaydırmamızı yaptık. Bu aşamada arkadaşlar lütfen ipinizi çok kasmayın. Aksi halde yapraklarınız kasılır. Bakın hemen 8. ve en son bakın başlangıçta yapmış olduğum sık iğnemin karşısına bir adet kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 9 adet kaydırmamızı tamamladık. Hemen yaprağımızın diğer tarafına dolanacağız. Bakın ilk sık iğnemin karşısındaki boşluk bu. Bu tarafta yine sık iğnenin boşluğuyla bitirdim. Diğer tarafa geçtiğimde yine sık iğnenin boşluğuyla başlayacağım. Bakın hemen sık iğnenin boşluğuna girdim. Bir adet kaydırmamı yaptım. Ardından bakın ikinci kaydırmam. Şöyle sıradaki kaydırmayı yapalım. 3. Şöyle 4. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar hızlı hızlı. Yalnız şurayı bir tekrarlamak istiyorum. İpim bir miktar topaklandı arkadaşlar. Sanırım 5'ti, 6, evet, 7. Bakın bir sonrakine geçiyorum. 8. Bir sonrakine artık başlangıçtaki sıranın sonundaki sık iğnemin yine boşluğuna giriyorum. 9. kaydırmamı yapıyorum. Yalnız arkadaşlar bakın 9 adet kaydırmanızı yaptıktan sonra benim size nacizane tavsiyem diğer yaprağa direkt atlamayın. Bakın şurada bizim sarı iplerimizin arka lobları vardı. Hemen bu loba yeniden batın ve bir adet kaydırma
Bir de buraya yapın arkadaşlar. O zaman daha güzel bir görüntü çıkıyor. Ardından diğer yaprağa artık geçebilirsiniz. Şimdi bakın kaydırma neticesinde yaprağımızda şöyle bir görüntü oluşacak. Şimdi tüm yapraklarımıza bu şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Ardından geri gelelim. Tüm yapraklara kaydırmalarımızı yaptık. Bakın son yaprağımızda en son sık iğnenin olduğu boşluğa kaydırmamızı yaptık. Şimdi diğer yapraklarda hatırlarsanız sık iğnenin boşluğuna yaptıktan sonra bir de şu arkadaki şurada göreceğiniz bakın şu sarı kanatlara da bir adet kaydırma yapmanızı tavsiye etmiştim size. Bakın ben yine en son bu sarı kanadın olduğu yere giriyorum. Bir adet kaydırmamı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ben şu şekilde yapıyorum. İsterseniz bir adet zincir çekip ipinizi kesebilirsiniz. Yalnız ben şu şekilde yapıyorum. Bakın aynı sarı kanadın olduğu yerden tığımı tersten geçiriyorum ve ilmeğimi bakın şu şekilde önce bir arkaya doğru çekiyorum. Çünkü bu ilmeğin arkada kalmasını istiyorum. Ardından bakın bir adet şu ilmeği biraz sıkılayım arkadaşlar. Bakın bir adet zincir çekeceğim ve ardından ipimi şöyle bir miktar bırakıp keseceğim. Bu ipinizi bu aşamada şöyle güzelce bir sıkılayın arkadaşlar. Şimdi bakın papatya şeklimiz bu. Şimdi mor ipimizle olan bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Hemen mor ipimizi alalım ve bir adet ilmek oluşturalım. Bakın bir adet zincir çekerek bir adet ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Dilerseniz yapraklarınızın tepe noktasına komple girebilirsiniz. Ama bana şu kaydırma yaptığımız yer var ya arkadaşlar. Bunun hemen şu arkasındaki, şu kaydırma yaptığımız yerin arkasındaki yere girmek daha kolay geliyor. Onun için görsel olarak da daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Onun için ben buraya giriyorum. Bakın ilmeğimi buradan çekip çıkarıyorum. Tekrar göstereyim arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Ardından şu kaydırmanın olduğu yeri şöyle bir miktar çekip şuradaki boşluğa giriyorum arkadaşlar. Ardından bu ilmeğimi bakın buradan geçiriyorum. Şimdi hemen ardından şimdi arkadaşlar bakın motifimiz 4 adet köşeden oluşuyor. Biz köşeyle başlayacağız ama bakın motiflerin büyük bir çoğunluğunda ilk önce köşenin yarısını yaparız, ardından turu tamamlarız. Turu tamamladığımızda son köşeyi yapar. Bakın şurada olduğu gibi en son köşenin geri kalan kısmını yapar ve motifimizi tamamlarız. Yine aynı şekilde yapacağız. Şimdi öncelikle 4 adet zincir çekelim arkadaşlar. 3, 4. Bakın 4 adet zincir çektim ve bu zinciri bir adet üçlü trabzan olarak kabul edeceğim. Şimdi tığımın üzerine 2 defa ipimi doluyorum. Aynı boşluğa yeniden giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekiyorum ve geri kalan 2 adet ilmeği tığımda bekletiyorum. Ardından bakın tığımın üzerine yeniden ip doluyorum. Aynı boşluğa yeniden giriyorum arkadaşlar ve ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte. Şöyle bir düzelteyim. Şurası güzel olmadı arkadaşlar. Bir müsaadenizle tekrar yapacağım. İpim çünkü açılma yaptı. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte ve geri kalan son 3 ilmeği tek seferde çekerek bakın ilmeklerimin tamamını topluyorum. Ardından arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi her defasında 6 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bakın 6 adet zincirimizi çektik. Bir sonraki yaprak. Şimdi bakın bir yaprakta arkadaşlar köşe varsa diğer yaprakta bakın sık iğne var. Bir sonraki yaprakta trabzan, diğerinde sık iğne. Bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Trabzan olanlar motifimizin köşelerini oluşturacak. Bakın bir motifimizin daha doğrusu bir köşemizin yarısını yaptık. Şimdi dediğim gibi sıranın sonunda bu köşenin geri kalanını tamamlayacağız. Diğer yarısını tamamlayacağız. Şimdi bir sonraki motife geçiyoruz. Bakın bir sonraki motifte sadece sık iğne var. Yine gösterdiğim gibi bakın dediğim gibi direkt şu şekilde komple batabilirsiniz. Ama ben bu görüntüyü sevmiyorum. Şu kaydırma yapmış olduğum yeri şöyle bir çekiyorum arkadaşlar. Şuradaki ipe batıyorum ben.
buraya batıp bir adet ilmek alıp sık iğnenizi yapabilirsiniz. Ardından yine 6 adet zincir, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir sonrakine geçeceğiz. Bakın köşe var. Dolayısıyla ne yapacağız? Önce tığımızın üzerine 2 defa ip doluyoruz ve şöyle bir adet ilmek alıyoruz. Şöyle şurayı bir tekrar tığıma geçireceğim arkadaşlar. İster istemez buralar biraz sıkı oluyor çünkü. Bir de dediğim gibi benim elim biraz normalden sıkı. Siz çok sıkı örmemeye çalışın. Bakın arkadaşlar bir adet ilmek aldım. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çektim ve geri kalan 2 ilmeği tığımda beklettim. Tığımın üzerine yeniden 2 kere doladım. Bakın tekrar üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu defa 3 adet ilmek. Burada 3 adet ilmeği birlikte çekmiştik. Neden? Çünkü başlangıçta şu çekmiş olduğum zinciri trabzan olarak kabul etmiştim. Ama burada zincirim yok. Dolayısıyla bakın 3 adet ilmeğim oluştu ama bakın 2 adet trabzanım var daha. Dolayısıyla bir adet daha üçlü trabzan yapacağım buraya. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çektim ve tığımda kalan son 4 adet ilmeği tek seferde topladım. Ama burası köşe olduğu için arkadaşlar bakın 6 adet zincirimizi çekelim. 5, 6 ve aynı boşluğa 3 adet daha ikili trabzanımızı yapalım. Bakın bu benim üçlü trabzan arkadaşlar, yanlış söyledim. Bu benim birinci üçlü trabzanım ama kapamayı yapmıyorum. Tekrar doladım 2 kere. Bakın yine üçlü trabzan yapıyorum ama son kapamalarını yapmıyorum. Tekrar doladım ve aynı boşluğa yeniden giriyorum ve bu defa bakın son kalan 4 ilmeğimi tek seferde toplayarak trabzanlarımı kapatıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, birinci köşemizin yarısını yaptık, ikinci köşemizin tamamını yaptık. Hemen 6 adet zincirinizi çekin, 5, 6 ve bir sonraki hemen yaprağa atlayalım ve bu yaprakta ne yapacağız? Tabii ki sık iğne yapacağız. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bakın, bir yaprağa trabzan yapıyorsanız diğer yaprağa sık iğne. Bir sonrakine trabzan, bir sonrakine sık iğne şeklinde devam edeceksiniz. Bakın buraya sık iğne yaptık. Yine 6 adet zincir çekip burada yaptığımız gibi trabzan yapacağız. Ardından sık iğne, ardından trabzan, ardından sık iğne ve en son buraya geldiğinizde arkadaşlar buradaki sık iğnenizi yaptıktan sonra yine 6 adet zincir çekeceksiniz ve bu defa bakın köşemizin yarısını yapacağız. Yani aynı boşluğa yine gireceksiniz ve 3 adet üçlü trabzan yapıp kapamanızı yaptıktan sonra zincir çekip bakın şu köşe noktasına batıp bir adet ilmek alıp kaydıracaksınız. Şimdi hemen bir sonraki köşeye de birlikte geçelim arkadaşlar. Bakın ne yapıyorduk? Hemen 6 adet zincirimizi çekelim. Elimi çok kaydırdım galiba. 3, 4, 5, 6. Yalnız bu motifi şimdi diğer motifimizle birleştireceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla birleştirmeyi de bir göstermiş olacağım size. Bakın burada birleştirme yapmadan dümdüz şu çevredeki mor ipi tamamladım. Ama burada artık birleştirme yapacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Bakın bir sonraki bakın yarım köşeyle başladım. İkinci köşeyi yaptım. Üçüncü köşede artık birleştirme yapacağım. Bakın hemen 2 kere doladım ve öncelikle 3 adet bir trabzanımı yapayım. Şöyle bu benim birinci trabzanım. Hemen yine 2 kere doladım. Bu benim ikinci trabzanım ama bakın kapamalarını yapmıyorum. Tekrar doladım. Bu benim üçüncü trabzanım ama bu defa ne yapacağım? Kapamayı yapacağım. Şimdi arkadaşlar birleştirme yapacağımız için bakın normalde trabzan aralarına da biz 6 adet zincir çekiyoruz. Ama bu defa birleştirme yapacağımız için önce bir 3 adet zincirimizi çekelim. 2, 3. Ardından bakın diğer motifimizin şu bakın köşeyle birleşecek. Ben şu an köşeyi örüyorum. Dolayısıyla köşeyle birleştireceğim. Bakın şu köşeden tığımı geçirdim. Hemen ipimi buradan çektim. Tek yapacağım şey bu. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Toplam 6 adet zincir çekiyorduk ya hani. Bakın 3 taneyi çektim. Ardından ilmeğimi buradan geçirdim, bu köşeden geçirdim.
Ardından geri kalan 3 adet zincirimi çektim. Birleştirme bu şekilde. Ne yapıyoruz bu defa? Bakın 6 zincir çektikten sonra ne yapıyorduk köşeye? Bir grup üçlü trabzan daha yapacağız. Bakın 2 kere doladık. Aynı boşluğa yeniden girdik. Umarım çok uzaklaşmamışımdır kadrajdan. Bakın birinci bu üçlü trabzanım. Şöyle bir yeniden yapayım arkadaşlar. Maalesef ben bunu koton iplerle çok fazla yaşıyorum arkadaşlar. İpimin katmanları arasında açılma oluyor. Bakın hemen bir sonraki trabzanımı yapıyorum. Ama bakın kapamalarını yapmıyorum. Çünkü bu modelde kapamalarımızı biz en son yapıyoruz. Şöyle yine takıldı. Evet. Yine doladım. Bakın sonuncu üçlü trabzanımı yapıyorum ve artık tüm ilmekleri tek seferde kapatıyorum. Şimdi yine aynı şekilde bakın buraya geçerken bu arada arkadaşlar birleştirmeleri zincirlerle yapacağız. Dolayısıyla bakın normalde benim 6 zincir çekip bir sonraki yaprağın tepesine sık iğne yapmam lazım. Ama birleştirme yapacağım. Ne yapıyorum? 3 tane çekiyorum. Önce bir sıradaki yerle, bakın sıradaki boşluğum benim. Burası, hemen buraya giriyorum. İpimi bir buradan alıyorum. Geri kalan 3 zincirimi şimdi çekiyorum. Bakın bu şekilde 6 adet zincire tamamladım. Hemen ne yapıyorum? Artık bir sonraki yaprağımın tepesine girip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi tekrar trabzan yapacağız. Bir sonraki yaprağın üzerine bakın hemen önce 3 adet zincirimi çekiyorum. Yaprak geçişleri arasında 6 adet zincir var biliyorsunuz. Bakın önce 3 taneyi çektim. Neden? Çünkü birleştirme yapıyorum. Hemen bakın sıradaki boşluk burası zaten arkadaşlar. Takip eden boşluğa geçiyorsunuz. Hemen takip eden boşluğa şöyle tığımı düzgün geçireyim. Evet, takip eden boşluğa ilmeğimi geçirdim. Geri kalan 3 adet zincirimi şimdi çekiyorum. Ve ardından bir sonraki yaprağıma atlayacağım. Ama onun için trabzan yapmam gerekiyor. Tığımın üzerine 2 kere doladım. Hemen bir sonraki yaprağın bakın şu şekilde tepesine şöyle üçlü trabzanımı yapıp kapamasını yapmıyorum. Bir daha 2 kere doladım. İkinci üçlü trabzanımı yapıp yine kapamasını yapmıyorum. Tekrar 2 kere doladım. Sıradaki üçlü trabzanımı yapıp şöyle ipimi sonra burayı keserim arkadaşlar. Bakın artık kapamayı yapabiliriz. Bakın bu şekilde. Şimdi köşelerde trabzanlar arasında da hatta şurayı bir hemen şöyle bir keselim arkadaşlar. Şu çirkinlik en azından gitsin. Evet. Şimdi trabzanların arasında da 6 adet zincir var biliyorsunuz. Ne yapıyorduk? Bunun önce ilk üçünü çekiyorduk. Ardından bakın ne dedik? Köşeler köşelerle birleşecek. Bakın diğer köşeye gidiyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum. Sıradaki boşluk zaten köşenin boşluğu arkadaşlar. Hemen oradan geçirdik ve geri kalan 3 zincirimi şimdi çekiyorum. Ardından tığımın üzerine 2 kere doluyorum ve üçlü trabzanlarımı yapıyorum ama bakın kapamalarını yapmıyorum. Yine 2 kere doladım. Yine üçlü trabzanımı yapıp kapamasını yapmıyorum. Tekrar 2 kere doladım ve üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum ve bu defa bakın kapamamızı yapıyoruz. Bakın köşeler bu şekilde daha doğrusu birleştirme bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın artık birleştirecek noktamız kalmadı. Geri kalan kısımları normal öreceğiz. Dolayısıyla bakın sıra sonunda köşe tamamlamayı da şimdi size göstermiş olacağım. Hemen bir 6 adet zincirimizi çekelim. 3, 4, 5, 6. Hemen bir sonraki yaprağımıza batıp sık iğnemizi yapalım. Şöyle düzgün yere batamadım arkadaşlar. Dolayısıyla ilmeğimi de düzgün çıkaramadım. Şöyle hemen bir adet bakın sık iğnemi yaptım. Ardından yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincirimi çektim. Bakın şimdi diğer köşenin yarısını başlangıçta yapmıştık. Yarısını şimdi yapacağız. Hemen 2 kere ip doladım tığıma ve bakın ilk trabzan yapmış olduğum boşluğa aynı yere giriyorum. Yine 3 adet üçlü trabzan yapacağım ama yine kapamalarını yapmayacağım. 2 kere doladım. İkinci üçlü trabzanımı yapıyorum.
Ama kapamasını yapmıyorum. Tekrar 2 kere doladım ve üçlü trabzanımı yapıp artık tığımın üzerindeki 4 adet ilmeği tek seferde çekerek kapamayı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu iki trabzanın arasına ne yapacağız? 6 adet zincir çekeceğiz. Çünkü hem trabzanların arasında hem yapraklarımızın arasında 6'şer adet ilmeğimiz vardı. Galiba 3 adet çektim. Evet, hemen 3 tane daha çekeyim. Ardından bakın şu 3 adet trabzanı birleştirdiğim şu noktaya batarak, şöyle bir tepe boşluğuna batarak bir adet ilmek alıyorum. Şöyle ipim takıldı arkadaşlar. Tekrar yapayım. Ve tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Ardından bir adet zincir çekip ipinizi kesebilirsiniz. Birinci birleşimimizi tamamladık. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir elimizle bir el ütüsü yapalım güzel. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bakın. Bu bandana 3 adet tam papatyadan, 3 adet de bakın şu şekilde yarım papatyadan oluşuyor. Tam papatyalarımızı tamamladık. Hemen şu yarım papatyanın yapımına geçelim arkadaşlar. Bunun için bakın hemen bir sihirli halkanızı oluşturun. Videonun başında yapımını göstermiştim size. Şimdi tekrardan uzun uzun göstermeyeceğim dolayısıyla. Şimdi arkadaşlar bakın tam papatyanın içerisine biz toplamda 8 adet sık iğne yapmıştık. Şimdi yarım papatya yapıyoruz. O zaman ne yapacağız? 4 adet sık iğne yapacağız. Bakın. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 adet sık iğnemi yaptım. Hemen sihirli halkamı çekiyorum ve sihirli halkamı daraltıyorum. Ancak bakın sıra sonu birleştirmesi yapmayacağız. Dolayısıyla arkadaşlar spiral olarak dönmeyeceğiz. Şimdi biz eğer arkadaşlar sıra sonunda birleştirme yapıp yuvarlak olarak yani spiral olarak dönmeye devam etseydik, bakın şu tomurcukları yaparken ne yapmıştık? Şuradaki ince tığımı alayım arkadaşlar. Bakın şuradaki sık iğnelerin sadece ön kanatlarına batmak suretiyle şu tohumlarımızı yahut tomurcuklarımızı artık nasıl tabir ederseniz yapmıştık. Şimdi spiral devam etmeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Bakın önce bir hemen 3 adet zincirimizi bir çekelim. Çünkü bu tohumlar için 3 adet zincir çekiyorduk hatırlarsanız. Şimdi bakın benim yine benim motifimin ön yüzü burası arkadaşlar. Dolayısıyla bakın yine şuradaki ön kanatlara çalışmam gerekiyor. Dolayısıyla bakın örgümü çevirdiğim zaman bu ön kanatlar bakın arka tarafta kalıyor. Dolayısıyla bakın bu arka kanatlara batacaksınız bu defa. Bakın 3 adet zincirimi çektim. Arka kanada bakın zincirin içerisinden girdim. Bu defa arka kanada battım. Her ne kadar arka kanada batsam da arkadaşlar ben bakın örgümün şu yüzünü kullanacağım. Düz yüzey burada kalıyor. Dolayısıyla bakın benim örgümün düz yüzeyi ön kanadı dolayısıyla burası. Şimdi örgümü çevirdiğim için arka kanatta kaldığı için bakın arka kanada battım çıktım ve hemen kaydırmamı yaptım. Ardından bakın bir sonraki kanada geçiyorum. Yine buraya bir kaydırmamı yapıyorum. Ardından yine bakın 3 adet zincirinizi çekin. 2, 3. Aynı boşluğa yeniden batıp bir adet kaydırmanızı yapın. Bakın bu şekilde 2 adet tohum yaptık. Hemen önce bir sonraki boşluğa geçelim. Öncelikle ilmeğimizi oraya alalım. Ardından bakın buraya da 3 adet zincirimizi çekerek şu şekilde bir tomurcuğumuzu yapalım. Ardından bakın son sık iğnemin ön kanadına battım. Yani şu an arka kanatta kalıyor ama aslında bakın benim örgümün ön kanadında. Çünkü düz yüzey burası. Ve yine 3 adet zincir çekerek aynı boşluğa yeniden batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Bakın arkadaşlar 4 adet tohumumuzu yaptık. Ardından şu sık iğne yaptığınız arkadaşlar bakın sık iğnenin boşluğu var ya şurada. Özür dilerim sık iğne diyorum sihirli halkanın. Sihirli halkanın boşluğuna girin arkadaşlar. Bir adet ilmek alın ve tığınızdaki ipi kaydırarak ipinizi önce bir buraya alın. Ardından bir adet zincir çekerek ipinizi şöyle bir miktar bırakıp kesin. Şimdi bakın arkadaşlar sarı ipimizle yapacağımız yer
bu kadar. Bunları güzelce sıkılayalım bu aşamada. Şu ipi de keseyim. Çok fazla uzun olmuş. Şimdi bakın. Ne yapacağız? Hemen beyaz ipimize geçeceğiz. Bakın şu şekilde bir beyaz ipimi alayım. Şimdi bu aşamada şimdi arkadaşlar bakın bizim papatyamızda 8 adet yaprak var. Bizim buraya 3 adet yaprak yapmamız gerekiyor. 2 adet de bakın şu şekilde böyle yarım yaprak gibi bir şey yapacağız. Artık bu nasıl tabir edilir bilmiyorum açıkçası. Şimdi bakın bunun için öncelikle bir ilmeğimizi oluşturalım. Bir adet zincir çekerek bakın ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi bakın örgümün düz yüzeyi. Dolayısıyla bakın arka kanatlar bu tarafta kaldı. Eğer arka kanatları bulmakta zorlanırsanız arkadaşlar bakın şöyle diyeyim size. Şu tomurcukları yahut tohumları yaptığınız yer var ya arkadaşlar bakın bunların altında büyük bir boşluk var. Bakın tığınızı buradan geçirdiğiniz zaman bakın hemen arkasında bakın arka kanatlar görünüyor zaten. Eğer bulmakta zorlanırsanız arkadaşlar bu bulmak için çok güzel bir yöntem. Çünkü ben bazen gözlüğümü almayı unutuyorum açıkçası. O zaman bu şekilde buluyorum. Hani göz yordamıyla değil de el yordamıyla buluyorum. Şimdi bakın bir adet ilmeğimizi oluşturduk. Şimdi hemen bu ilk kanadın, ilk arka kanadın içine geçtik. Bakın ilmeğimizi buradan geçirdik. Ardından arkadaşlar hemen bir 18 adet zincir çekelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Şimdi 18 adet zincirinizi çektikten sonra aynı boşluğa yeniden batın. Bir adet ilmek alın ve tığınızda bekleyen ilmekten kaydırın. Bakın şu bölümü yapıyoruz arkadaşlar. Şu bölümü yapıyoruz. Ardından bakın bir sonraki arka kanada daha geçmiyoruz. Önce bir 10 adet zincirimizi çekelim ve ilk yaprağımızı yapalım. Bakın 3 zincir çektik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adet zincirimizi çektik. İlk yaprağı sizinle birlikte yapacağım arkadaşlar. Bakın ilk zinciri atladım. İkinci zincirin içerisine girip bir adet sık iğne yapıyorum. Ne dedik? Gittikçe sık iğneden itibaren gittikçe bakın trabzanlarımızı büyüteceğiz. Tığımın üzerine ip aldım. Sık iğnenin bir büyüğü olan bakın tekli trabzan yapıyorum. İpimin üzerine şimdi yeniden ip alıyorum ve tekli trabzanın bir büyüğü olan bakın ikili trabzan yapıyorum. Artık ikili trabzandan sonra da üçlü trabzan var. Bakın 2 kere doluyoruz ve sıradakine üçlü trabzan yapıyoruz ama üçlü trabzan arkadaşlar 3 tane yapıyorduk hatırlarsanız. Her biri ayrı zincirlere. Hemen 2 kere daha doladım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte ve son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir daha 2 kere doladım ve bir sonraki zincire geçerek bu defa sonuncu üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın 3 adet üçlü trabzan yaptık. Şimdi küçülmeye başlıyoruz. Ne yapacağız? Bir kere ip aldık ve ikili trabzan yapacağız. Bakın 2 kere çektiğimden adı ikili trabzan olan trabzan. Hemen tekrar tığımın üzerine ip aldım ve bir sonraki boşluğa geçtim. Bakın tığımın üzerindeki 3 adet ilmeği tek seferde toplayarak tekli trabzan yaptım. Ardından sonuncu boşluğuma geçiyorum ve bir adet sık iğne yaparak bakın ilk yaprağımı tamamlıyorum. Şimdi yaprağımızı tamamladıktan sonra bakın tutturmak için bir sonraki bakın şu şekilde şuradaki tohumun hemen arkasında kalan arka kanada batıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada hemen şu arka kanada batalım ve bir adet ilmek alıp tığımızda bekleyen ilmekten kaydıralım. Ardından yeniden 10 zincir şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi toplamda 3 adet yaprağımızı yapalım. Üçüncü yaprağımızı da yaptık. Hemen sonuncu bakın şuradaki tohumun arkasına giriyorum, arka kanadına giriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve tığımda bekleyen ipten kaydırarak bakın üçüncü yaprağımı tutturuyorum. Şimdi arkadaşlar bakın diğer zincirli bölümü yapacağız. Bunun için yine 18 adet zincir çekiyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Şimdi aynı boşluğa yeniden giriyoruz. Şöyle bir düzelteyim arkadaşlar. Evet. Bir adet ilmek alıyoruz ve tığımızda bekleyen ipten kaydırarak bakın burayı da böyle tutturuyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın dilerseniz şu iplerimizi gizleyeceğiz tabii ki daha sonra. Bakın dilerseniz bir adet zincir çekerek ipinizi burada sabitleyebilirsiniz. Ama ben şu şekilde bakın ipimi şöyle ilmeğimi bir arkaya taşımayı tercih ediyorum. En azından kestiğim zaman böyle ipim arka tarafta kalıyor. Bakın hemen şöyle şuradan bir ilmek alıyorum. Bir adet kaydırma yapıyorum. Ardından bir adet. Bu arada arkadaşlar arkaya doğru herhangi bir boşluktan ilmek alarak kaydırmanızı yapabilirsiniz. Burada benim amacım tamamen ilmeğimi arka tarafa almak. Ardından bakın bir adet zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bakın şu şekilde arkaya almak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Ama ilk kaydırmanızı yaptıktan sonra bir zincir çekseniz de herhangi bir sakınca olmaz. Bakın daha sonra şu iplerimizi tabii ki gizleyeceğiz. Şimdi ipinizi kestikten sonra arkadaşlar bakın ilk yapraklarımızı yaptığımız zaman hatırlarsanız en son yapraklarımızın etrafına bir sıra kaydırma yapmıştık. Bakın yine aynı şekilde kaydırma yapacağız. Hemen şöyle bir adet ilmek oluşturalım. Bir adet zincirle bir adet ilmek oluşturalım arkadaşlar. Şöyle güzelce sıkılayım bu bölümü. Ardından bakın tığınızı şurada bakın kaydırma yapmış olduğumuz ilk boşluk var. Hemen buradan geçirin. İlmeğinizi arkaya doğru alın. Ve iplerimizi de bir arkaya atalım tabii ki. Şöyle evet. Ardından şöyle bakın bir zincir çekerek bakın şöyle bir kaydırma oluşturmuş olursunuz zaten görsel olarak. Ardından bakın hemen şurada bizim yaprağımızın en altında bakın şurada sık iğne yaptığımız bölüm var. Hemen bunun karşısına girip kaydırmanızı yapın. Ardından bakın burada tekli trabzan var. Bunun karşısına girip kaydırmanızı yapın. Bunu tekrar uzun uzun göstermeyeceğim size arkadaşlar. Zaten kaydırmalarımızı burada yaparken göstermiştim size. Şimdi dolayısıyla bakın tüm yaprakların etrafına, tüm 3 yaprağın etrafına kaydırmalarımızı yapalım. Ardından geri gelelim. Son yaprağımızın kaydırmasını yaptıktan sonra şimdi ben diğer tam yaptığımız papatya motiflerinde de aynısını söylemiştim size. Ben şu sarı ipin arka lobuna da bir adet kaydırma yapıyorum. Her defasında her yaprakta yine bunu yaptım. Bakın bitişimi de yine sarı loba bir adet kaydırma yapmak suretiyle gerçekleştirdim. Yalnız şunu bir düzeltmem gerekiyor arkadaşlar. Bir müsaadenizle bakın tekrardan şöyle şu sarı lobun bakın sarı kanadın arka kanadına batıp hemen bir adet kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın dilerseniz bir adet zincir çekerek ipinizi kesebilirsiniz. Ama ben bakın şöyle arkada bir noktaya giriyorum. Herhangi bir noktaya arkadaşlar uygun olan bir noktaya bakın şu şekilde tığımı geçiriyorum. Buradan bir adet ilmek alıyorum arkadaşlar. Almış olduğum ilmeği bakın tığımdaki ilmekten kaydırarak böylelikle ipimi bir arkaya taşımış oluyorum. Ardından bakın bir adet zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi bakın yapraklarımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın diğer motiflerde iplerimi gizlemiştim. Bunda da yine daha sonra gizleyeceğim. Bakın bu kenarda dursun arkadaşlar. İpi gizlediğim bir motife geçmek istiyorum. Şimdi bakın şu mor renkle yapmış olduğumuz çerçeveyi yapacağız. Bunun için arkadaşlar hemen bir adet ilmek çekerek, zincir çekerek bakın bir adet ilmeğimizi oluşturuyoruz. Ardından arkadaşlar bakın şu kulak diye tabir edeyim ben size. Bakın şu kulak bölümleri şu şekilde dışa gelecek şekilde bu parçayla büyük parçayla
montajımızı sağlayacağız. Bakın öncelikle bakın bir adet ilmek oluşturdum. Ardından bakın bu ilmeği öncelikle çıkarıyorum. Tığımı buradan geçiriyorum. Bakın ilmeğimi buradan çektim. Ardından hemen 6 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 adet zincir çektikten sonra bakın arkadaşlar burası bizim birinci köşemiz olacak. Burada bir diğer köşemiz olacak. Şurada da bir diğer köşemiz olacak. Yani bu yaprakta toplam bizim 3 adet köşemiz olacak ama bakın buradaki köşemiz, kenarımız tam olacak. Buradaki köşeler yarım motif olduğu için yarım köşe olacak. Yani örerek daha iyi anlatacağım arkadaşlar. Bakın tığımın üzerine 2 kere doladım. Boşluğa yeniden giriyorum, bir adet ilmek alıyorum. Yine üçlü trabzan yapacağız. Ama bu defa trabzanlarınızı böyle bir tık daha uzun yapın arkadaşlar. Bakın bunun için de almış olduğum ilmeği şöyle bir miktar uzatıyorum. Ardından ikişer ikişer çekip son 2 ilmeği bekletiyorum. Yeniden 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa yeniden giriyorum. Almış olduğum ilmeği bir miktar uzatıp ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekiyorum. Şimdi arkadaşlar başlangıçta çekmiş olduğum 6 adet zinciri de bir adet trabzan olarak kabul edeceğim. Dolayısıyla bakın bu 3 ilmeği artık tek seferde kapatıyorum. Ardından hemen bir 6 adet zincirimizi çekelim arkadaşlar. 4, 5, 6. Şimdi bakın yapraklarda bakın bir yaprağa köşe yaptıysak diğerine sık iğne yaptık. Ardından yine köşe, ardından yine sık iğne. Dolayısıyla bakın sırada bizim sık iğnemiz var. Şöyle hemen öncelikle şu kaydırmamı bir çekeyim ve kaydırmanın altındaki boşluğa girip şöyle bir adet sık iğnemi yapıyorum. Şimdi ardından şöyle bir ipimi düzelteyim arkadaşlar. Hemen bir yine 6 adet zincirimizi çekelim. 3, İpim çok takılıyor arkadaşlar maalesef. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bakın 2 adet zincirimizi çekmiştik. Hemen 3, 4, 5, 6. Bakın toplamda 6 adet zincirimizi çektik. Hemen tığımızın üzerine 2 defa ip doladık. Çünkü bakın buraya sık iğne yaptıysak bu ne demek? Bir sonraki yaprağa artık köşe yapacağız demek. Yani trabzan yapacağız demek. Hemen sıradaki yaprağımın tepesine girip bakın girmiş olduğum ilmeği bir miktar uzatıyorum. Almış olduğum ilmeği hemen ikişer ikişer çekiyorum ve son ilmekleri bekletiyorum. Yine 2 kere doladım. Bakın ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde kapamamı yapmıyorum. Hemen sonuncuyu da yapalım arkadaşlar. Buradaki trabzan grubumuzun ilkini bitirelim. Bakın 4 adet ilmek var tığımın üzerinde. Bunları tek seferde artık topluyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şurayla şu noktayla bakın bu bizim bandanamızın birleştirdiğimiz parçalarına baktığımızda bakın sivri ucu burası. Biz şuradaki noktayla birleştireceğiz. Dolayısıyla bakın hemen 3 adet zincirimizi bir çekelim öncelikle. Hatırlarsanız 3 çekiyorduk, birleştiriyorduk. Geri kalan 3'ü daha sonra çekiyorduk. Bakın hemen bu noktaya yine tığımı geçirdim. İpimi buradan aldım ve geri kalan 3 adet zincirimi de çekerek toplamda 6 adet zincir çekmiş oluyorum. Hemen 2 kere doladım ve bakın ilk trabzan grubumu yapmıştım köşede. Hemen bir üçlü trabzan daha yaparak, üçlü trabzan grubu daha yaparak bakın köşedeki trabzanlarımı tamamlayacağım. Ama bir kere dolamışım arkadaşlar. Bakın hemen bir düzeltelim. Bakın bu ikinci üçlü trabzanımız. Hemen üçüncüyü de yapıyoruz. Ardından arkadaşlar bakın tığımızın üzerindeki 4 adet ilmeği tek seferde topluyoruz. Şimdi yine 3 adet zincirimizi çekelim. Ve bakın sıradaki yer burası. Hemen buraya girip ilmeğimizi alalım ve 3 adet daha zincir çekerek bu zincir sayımızı 6'ya tamamlayalım. Bakın trabzan yaptıktan sonraki yaprağın tepesinde ne yapıyorduk? Sık iğne yapıyorduk. O zaman hemen sık iğnemizi yapalım. Bakın buraya, pardon, evet, sık iğnemizi yapalım. Sık iğnemizi yaptıktan sonra yine ne yapıyoruz? Yine 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Bu defa bakın yine sıradaki yere giriyorum. Yine 3 adet zincir çekerek
Zincir sayımı 6'ya tamamlıyorum ve 2 kere doluyorum. Bakın bu defa sıradaki şu boşluğa atlayacağım. Hemen buraya yine trabzan grubumu yapacağım. Bu benim ikinci trabzanım. Bakın kapamayı yapmıyorum. Hemen üçüncüyü de yapalım arkadaşlar. Bakın üçüncü trabzanımız. Hemen hepsini topluyoruz. Şimdi bakın burada bırakmayacağız. Bu bizim birleştirmemiz. Ama burada tabii ki bırakmıyoruz. Neden? Bakın şu köşeyle birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir miktar düzeltelim arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle. Şöyle bir düzelteyim, daha iyi görürsünüz. Bakın şu köşeyle birleştirmemiz gerekiyor. Ama bakın köşeyle birleştirdikten sonra dönüp buraya tekrardan trabzan yapmayacağız. Bakın normalde köşelerde bizim ikişer adet trabzanımız var. İkişer adet üçlü trabzan grubumuz var daha doğrusu. Ama bakın bu yarım motif olduğu için burayı yarım motifte bırakacağız. Dolayısıyla ne yapalım? Bakın tığımızı buradan geçirelim ve ilmeğimizi alalım. Buradan çekelim. Ardından önce bir adet zincir çekelim. Hatta dilerseniz bir adet daha çekelim. İşimizi garantiye alalım. İpimizi bir miktar uzun tutarak ipinizi kesebilirsiniz. Aslında o çekmiş olduğumuz tek bir adet zincir de yeterliydi arkadaşlar. Ama şöyle işimiz garanti olsun. Bakın birleştirmemiz ilk yarım motifimizi birleştirmemiz bu şekilde. Şimdi diğer motifimizi de buraya yerleştireceğiz. Hemen bir sonraki yarım papatyamızı birleştirelim arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bu papatya bu orta bölüme yerleşecek. Bakın yerleştirmemiz de şu şekilde olacak. Şu zincir bölümleri arkadaşlar köşelerle birleşecek. Bakın şuralar zaten sık iğne olacak. Burası diğer köşeyi oluşturacak. Bu köşeyi oluşturacak olan yaprağı da bakın şuradaki diğer köşelerin birleşme noktasıyla birleştireceğiz. Bakın hemen bir başlayalım. Şöyle bir motifimizi bir miktar itelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın bir adet zincir çekerek bir ilmek oluşturalım. Bakın ilmeğimizi oluşturduk. Ardından arkadaşlar öncelikle bakın ne dedik? Bu motif şu şekilde yerleşecek dedik. Bakın şuradan başlayacağız. Hemen şuradaki boşluğa girelim arkadaşlar. Yalnız bakın bu defa şimdi hep bakın şu şekilde halkalarımızın ya da boşluklarımızın içinden geçtik. Bakın birleştirirken şuradaki zincirlerin içinden geçtik. Bu defa arkadaşlar bakın şuradan geçireceğim ilmeğimi ki bir kayma yaşanmasın. Bakın arkadaşlar ilmeğimi öncelikle bir buradan geçiriyorum. Ardından bakın 5 adet zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu motifi hemen birleştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Bakın 5 adet zincirinizi çektikten sonra şimdi arkadaşlar bakın şuradaki köşede bakın köşelerin trabzanlarının arasında 6 adet bizim zincirimiz var. Bu zincirin şu tam en orta noktasındaki zincire batacağız. Yalnız arkadaşlar bakın batarken şu yarım motife ait olan birleştirme noktasını da şöyle bir miktar kaydırın ki bu birleştirme bu tarafta kalmasın. Hemen bunu kaydırdıktan sonra şu orta noktaya bir batalım arkadaşlar. Ardından bakın ilmeğimizi aynı şekilde bakın buradan bir çekelim. Ardından normal 3 adet zincirimize geri döneceğiz. Sadece bu başlangıçta kasma yapmaması için 5 adet zincirle başladık. Ardından bakın 1, 2, 3 adet zincirinizi çekin. Tığınıza 2 kere dolayın ve bakın aynı boşluğun içerisine şimdi girip bu defa üçlü trabzanlarımızı yapacağız. Şöyle bir düzelteyim arkadaşlar. Bakın trabzanları ne dedik? Bir miktar uzatarak yapacağız dedik. Dolayısıyla ilmeğimi uzattım. Bakın ikişerli ikişerli çekiyorum. Son 2 ilmeği bekletiyorum. Ardından yeniden 2 kere doladım. Bakın aynı boşluğa yeniden girip yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın tekrar 2 kere doladım ve bir daha girdim. Son defa girdim. Üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Ardından bakın tığımın üzerindeki 4 adet ilmeği tek seferde kapattım. Buranın birleştirmesi bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın trabzandan önce 5 adet zincir çektik. Şu orta noktayla birleştirdik. Ardından 3 adet zincirimizi çekerek trabzanlarımızı yaptık. Şimdi geri kalanlarda değişen bir şey olmayacak. Yine 3 adet zincir, 3 adet zincir. Ardından bakın sıradaki boşluğumuz burası. Hemen buraya giriyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum. Yine 3 adet zincirimi çekiyorum
ve sıradaki yaprağa atlıyorum. Bakın sıradaki yaprak benim sık iğne yapacağım yaprak. Dolayısıyla bakın buraya trabzan yapmıyorum. Yine 3 adet zincir çektim arkadaşlar. 3 adet zincir çektikten sonra bakın sıradaki boşluk burası. Hemen buradan ilmeğimi geçiriyorum. 3 adet zincirimi çekip bakın sıradaki yaprağa atlayacağım. Bakın sırada trabzan olan, trabzan yapmam gereken yaprak var. Dolayısıyla bakın 2 kere doladım ve hemen üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu birinci üçlü trabzanım. Yine 2 kere doladım. Bakın ikinci üçlü trabzanım. Tekrar doladım. Bu da benim üçüncü üçlü trabzanım. Ardından şöyle elimi bir miktar geri çekeyim. Kapamalarımı yapıyorum. Şimdi 3 adet zincirinizi yine çekin arkadaşlar. Bakın birleştirme yapacağınız nokta bu defa tam şu köşedeki nokta. Bakın şuraya geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın daha önce batmış olduğunuz şu noktaya bakın zincirin içerisinden geçtim yine. Buralarda kayma yapmasın diye bakın zincirin köşe birleştirmelerini birden fazla köşenin birleştirmesini ben bu şekilde direkt zincirin içerisine geçerek yaptım. Ardından yine 3 adet zincir ve tekrardan trabzanlarıma devam edeceğim. Şöyle bir ipimi dolayayım arkadaşlar. Bakın 2 kere doladım. Aynı boşluğa yeniden girip birinci üçlü trabzanım. Yine 2 kere doladım. İkinci üçlü trabzanım. Tekrar 2 kere doladım. Bakın kapamalarını yapmıyorum. Bu da benim üçüncü üçlü trabzanım ve son 4 ilmeğimi tek seferde topluyorum. Ardından bakın yine 3 adet zincir. Bakın sıradaki yer zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Bakın burası köşe birleştirmemizdi. Sakın burada köşeyle birleştirmeyin. Çünkü artık bakın şuraya atlama yapacağız. Bakın burayla birleştireceğiz. Şöyle ilmeğimi düzelteyim. 3 adet zincir. Ardından bakın sık iğnemi yapıyorum. Şimdi sık iğnemizi yaptıktan sonra bakın yine şöyle ipimi iteyim bir miktar. Bakın 1, 2, 3 adet zincirimi çektim. Bakın sıradaki birleşme noktam benim burası. Hemen buradan ilmeğimi geçiriyorum. Ve yine bakın 1, 2, 3 adet zincirimi çektim. Sıradaki nokta bakın arkadaşlar trabzan yapacağım nokta. Hemen 2 kere doladım ve bakın şu zinciri bakın zincirler bizim köşe noktalarımız. Dolayısıyla ne yapacağız? Trabzan yapacağız. Bakın birinci üçlü trabzanım kapamasını yapmıyorum. Bakın hemen ikinci üçlü trabzanım. Tekrar 2 kere doladım ve son üçlü trabzanımı yapıyorum. Ardından tek seferde kapamayı yaptık. Ne demiştik arkadaşlar? Köşeler bakın köşelerle birleşecek dedik. Bakın ilmeğimi dolayısıyla köşenin içinden geçiriyorum. Ve bakın arkadaşlar burada öncelikle bir adet zincirinizi çekin ve burayı sabitleyin. Ardından arkadaşlar 2 kere dolayın. Buraya bir adet daha üçlü trabzan yapın. Burayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki bu defa kapama da yapıyoruz. Yalnız şurayı bir miktar sıkacağım arkadaşlar. Dolayısıyla üçlü trabzanımı bir yeniden yapacağım. Ardından ipimizi kesebiliriz. Bakın burası da hemen bir zincir çekeyim ki arkadaşlar ipim sökülmesin. Hemen bakın şöyle kesiyorum. Bakın ikinci yarım motifimizin birleştirmesi de bu şekilde. Şimdi hemen üçüncüye geçeceğiz. Son yarım papatyamızı da birleştirelim. Bakın öncelikle birleşime yapacağımız yeri göstereyim size. Bakın şu papatyaların, yarım papatyaların devamında, bakın şurada bir ortada yaptığımız yarım papatyanın devamında bakın şu köşeyle şu zincir bölümü birleşecek. Ardından bakın şurası şu papatya yaprağı zaten sık iğne, bakın sık iğneye doğru olacak ve şuradaki köşeye yaptığımız yerde burayla birleşecek. Ardından bakın buralar burası serbest. Buradaki son zincirimiz serbest kalacak. Bakın hemen bir başlayalım öncelikle. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın bir adet zincir çekerek bir ilmek oluşturun. Şimdi bakın ne şekilde birleştireceğiz dedik. Bakın şu şekilde birleştireceğiz dedik. Dolayısıyla bakın şu zincirden başlamam gerekiyor. Bunun yine arkadaşlar içine geçip ilmeğimi şöyle bir
zincirimin tam orta noktasından zincirin içerisinden geçiriyorum. Bakın yine 5 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu ortadaki papatyaya başladığımız gibi başlayacağız arkadaşlar birleştirmede. Bakın 5 adet zincirimizi çektik. Ardından ne yapıyoruz? Bakın nereyle birleştireceğiz dedik? Şu tam orta noktayla birleştireceğiz dedik. Bakın hemen tığımı şu orta noktadan geçiriyorum. Bakın hemen şuradan bir geçirelim mesela. Şöyle bir. Şöyle kameranın önünde yapınca ben de çok net göremiyorum arkadaşlar. Bakın şuradan bir geçireceğim. Ardından bakın ilmeğimi buradan alıyorum. Ardından ne yapıyorduk? Diğer papatyada 3 adet zincirlerimize artık geri dönüyorduk. Sadece bu başlangıçta 5 adet zincir çekiyorduk. Hemen 3 adet zincirimizi çekelim. Ardından 2 kere dolamamızı yapalım. Ve hemen bakın zincirimizin içerisine üçlü trabzanlarımızı öncelikle bir yapalım. Kurulumu göstereceğim arkadaşlar bir seri bir şekilde size. Bakın bu ikinci. Hemen üçüncüyü de yapalım. Bakın 3 adet üçlü trabzanımızı yaptık. Hemen kapamamızı da yapalım. Kapamayı yaptıktan sonra bakın 3 adet zincir ve ardından sıradaki yer bakın boşluk. Şuraya sakın aldanmayın arkadaşlar. Bakın biz 6 adet zincirden oluşan boşluklara birleştirmemizi yapıyoruz. Hemen buraya girdik. Bakın ardından yine 3 adet zincirimizi çektik. Bakın bir sonraki boşluğa geçiyorum. Burası benim sık iğne yaptığım yaprak. Hemen 3 adet zincirimizi çekelim yine. Ardından bakın sıradaki yere geçiyorum. Hemen buraya da yine birleştirmemi yapıp 3 adet zincirimi çektim. Ardından bakın sıradaki yaprak benim köşe yaprağım. Bakın köşeyi köşeyle birleştireceğim. Hemen 2 kere doladım. Bakın boşluğa batıyorum ve üçlü trabzan grubumu yapıyorum arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Trabzanlarımızı burada bir miktar uzun tutalım demiştik. Bakın hemen üçlü trabzanımı da yaptım ve tüm ilmeklerimi tek seferde topladım. Ardından 3 adet zincirinizi çekin. Bakın artık son birleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu bizim son köşemiz. İsterseniz köşe olduğu için arkadaşlar boşluğun içerisine değil de şöyle orta noktaya bir batalım. Çünkü burası bizim köşemiz. Herhangi bir ilmek kayması yapmasın. Ardından yine 3 adet zincirimizi çekerek bakın üçlü trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın yine buraya 3 adet üçlü trabzanınızı yapın. Ardından bakın 6 adet zincir buraya sık iğne. Ardından 6 adet zincir buraya 3 adet üçlü trabzanınızı yapın. Ardından tekrar görüşelim. Şimdi sıranın sonunu arkadaşlar birlikte tamamlayalım istiyorum. Bakın son zincirimizin içerisine 3 adet üçlü trabzanımızı yaptım. Tığımın üzerinde 4 adet ilmek var. Bakın bu 4 adet ilmeği tek seferde topluyorum. Şimdi arkadaşlar ipinizi kesmeyin ve 45 adet zincir çekin. 45 adet zincir çektikten sonra bu bizim bandanamızın bağcını oluşturacak arkadaşlar. 45 adet zincir çektikten sonra sonuncu zinciri atlayın. Bir önceki zincirden itibaren yani toplamda 44 adet sık iğnenizi yapın ardından tekrar. Şimdi arkadaşlar bakın 45 adet zincir çekip son zinciri atlayarak ikinci zincirden itibaren her zincirin içerisine bir adet sık iğne yaptım. Bakın toplamda benim şu şekilde 44 adet sık iğnem oldu. Şimdi siz bu uzunluğu daha uzun da tutabilirsiniz arkadaşlar. 45 değil 50 zincir çekersiniz, 55 zincir çekersiniz. Artık sizin bu biraz baş çevrenizle alakalı. Şimdi bu motifi arkadaşlar bir çocuk için de kullanabilirsiniz bu büyüklüğü. Böyle bir durumda da arkadaşlar mesela biz 45 adet zincir çektik ya siz 35 adet zincir çekersiniz bir çocuk için ama yetişkin için çekecekseniz 45-50 civarları çekmeniz gerekebilir. Şimdi arkadaşlar bakın 44. yani bakın 44. sık iğnemi de yaptım. Şimdi bir sıra boyunca bakın şu uç bölümüne, şu ağız bölümüne bir sıra sık iğne ile devam edeceğim. Şimdi bakın bunu da ne şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar? Bakın sonuncu zincirime de sık iğnemi yaptım. Ardından bakın arkadaşlar 3 adet üçlü trabzanımın şurada birleştirme noktası var. Bakın hemen öncelikle bir buraya giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ardından şu üçlü trabzanın içerisine girip
3 adet sık iğne yapacağım. Şimdi bu sayılara bağlı kalmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yeter ki boneniz, bandananız kasma yapmasın. Dolayısıyla bakın 3 de yapabilirsiniz, 2 de yapabilirsiniz. Ne çok kasma yapsın ne de çok gevşek dursun. Şimdi geldik şu beyaz bölüme arkadaşlar. Ben bu beyaz bölüme, bu zaten 18 adet zincirden oluşuyordu hatırlarsanız. Ben buraya 9 adet sık iğne yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi net sayı veremeyeceğim size. Bunu ancak siz yaparak kendi örneği elinize aldığınızda daha rahat yapabilirsiniz. Bakın bunun içerisine 9 adet yapacağım. Ardından buraya geçeceğim. Bakın bir tane şuraya yapacağım. Bir adet şu orta noktaya yapacağım. Bir adet de yine buraya yapacağım. Ardından buraya yaptıktan sonra ardından yine zincire atlayacağım. Bakın bu şekilde sıranın sonuna kadar sık iğnelerinizi yapın. Ardından bakın en son bitireceğiniz yer, bakın en son bitireceğiniz yer şu zincirin ucu. Bu zincire geldiğiniz zaman arkadaşlar, bakın bu zincirin içerisine de muhtemelen 3 tane yahut 4 tane yine bir sık iğne yapmamız gerekecek. Yapıp tamamladıktan sonra bakın son sık iğnenizi lütfen şu köşe hattına yapın. En son şu köşe hattına bir sık iğnenizi yapın. Ardından arkadaşlar yine 45 adet zincirinizi çekin şurada olduğu gibi ve son zinciri atlayarak sık iğnelerinizi yapın. Şimdi burayı bir tamamlayalım. Bu diğer taraftaki şu bağcık bölümünü de yapıp sık iğneyle doldurduktan sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar bakın diğer tarafın da bağcığını yaptık. Şimdi şu iki kenara süsleme yaparak devam edeceğiz. Şimdi bunun için arkadaşlar süslemelerimizi pıtırcık yaparak yapacağız. Şimdi zincir gördüğünüz yere bakın zincirlerin içerisine girip birer adet sık iğne yapacaksınız. Ta ki bakın şu yaprağa geldiğinizde yahut en baştan başlayalım. Bakın trabzanı gördüğünüz zaman trabzanların şu birleşme noktası vardı ya arkadaşlar. Buraya yine sık iğne yapacaksınız. Ardından aynı boşluğa 3 adet pıtırcık yapacaksınız. Zincirlere geldiğinizde sık iğne yapacaksınız. Yine yaprağa geldiğinizde pıtırcık yapacaksınız 3 adet. Bakın arkadaşlar şuraya şu trabzanın üzerine bağlantı noktasına yine trabzanın üzerine yaprağı trabzanın üzerine bağlantı noktasına şeklinde pıtırcıklarınızı yaparak devam edeceksiniz. Bakın bir birlikte başlayalım arkadaşlar. Bakın son zincirime ben sık iğnemi yaptım. Şimdi ne yapacağız? Önce bir sık iğne yaparak arkadaşlar şu 3 adet üçlü trabzanımın birleşme noktasına önce bir geleceğim. Bakın hemen sıradaki yere bir adet sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şuraya bir adet daha sık iğne yapacağım. Ardından bakın şu boşluğa bir adet daha sık iğne yapacağım. Ve şu an 3 adet trabzanımın birleşimi noktasındayım. Şimdi hemen 4 adet zincir çekin arkadaşlar. 3, 4. 4 adet zincir çektikten sonra aynı boşluğa yeniden gelin. Bir adet ilmek alın ve sık iğne ile burayı tutturun. Ardından yine 4 adet zincir çekin arkadaşlar. 3, 4. Yine aynı boşluğa girin. Bakın aynı boşluğa çalışıyoruz. Aynı boşluğa girin. Sık iğne ile tutturun. Yine 4 adet zincir çekin. Ve aynı boşluğa bakın tekrar gireceğiz. Aynı boşluğa yeniden giriyoruz. Şöyle evet. Ve bir adet sık iğne ile burayı yine tutturuyoruz. Şimdi bakın pıtırcıklarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Buna maydanoz modeli diyen arkadaşlarım da var. Artık siz hangisini tabir ederseniz. Bakın şimdi zincirlere geldik. Zincir gördüğünüz zaman her zincirin içerisine bir adet sık iğnenizi yapın. Bakın devam edelim. Saymayacağım burada. Kaç adet zincir varsa o kadar sık iğne yapacaksınız. Bakın hemen bir sonraki zincire geçiyorum. Tüm zincirlerimin içerisine bakın bir adet sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın bir diğer sık iğnem bakın benim burası arkadaşlar. Bakın hemen buraya giriyorum. Bir adet yine sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemi yaptıktan sonra şimdi 4 adet zincir çekiyorum. Ardından aynı boşluğa yeniden giriyorum ve sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 4 adet zincir çekiyorum. Kaç etti arkadaşlar? 3, 4. Aynı boşluğa yeniden giriyorum ve sık iğne ile tutturuyorum.
Tekrar 4 adet zincir çekiyorum ve aynı boşluğa yeniden giriyorum. Sık iğne ile tutturuyorum. Ardından devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yine zincir gördüğünüz yerde her zincirin içerisine bir adet sık iğnenizi yaparak devam edin. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi zincirlerin içerisine sık iğne yapacaksınız. Şu trabzanları yahut bağlantı noktasını yahut yaprağı gördüğünüz zaman şu şekilde pıtırcınızı yahut maydanoz motifinizi yapacaksınız. Şimdi tüm şu kenarı ardından diğer karşı kenarı bitireceğiz. Diğer bağcığa geldiğimiz zaman bakın diğer bağcığa geldiğinizde yine bakın burada da bir adet trabzan var. Buraya da yine 3 adet pıtırcınızı yapacaksınız. Ardından bir adet zincir çekip ipinizi keseceksiniz. Bu şekilde bandanamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir tamamlayayım, ardından güzelce bir ütüleyeyim ve son halini sizlerle paylaşayım. Bandanamızın kenar süsünü bitirdim arkadaşlar. Buharlı ütüyle güzel ütüsünü de yaptım. Ardından son halini göstermek için sizlere getirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Lütfen bandananızı ütülerken muhakkak tersten ütüleyin. İkincisi ütülerken arkadaşlar çok ezmeden ütüleyin. Hatta eğer mümkünse ütünüzün buhar gücü yüksekse arkadaşlar sadece buhar dahi verebilirsiniz. Buharı verip arkadaşlar şöyle elinizle düzelterek bandananıza şekil verebilirsiniz. Son hali budur arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnanılmaz güzel bir yaz bandanası ve bu Pinterest'te son zamanlarda dediğim gibi çok popülermiş, çok fazla revaçta olan bir bandana modeliydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.